Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Ben Ozan Kurtbay. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Astroloji, makine öğrenimi, veri bilimi kanalına. Ve arkadaşlar her zamanki gibi her gün bir sonraki günün astroloji veri datalarının incelemesini yapacağız. Like'larsanız sevinirim ve bol bol yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi hemen algoritmamızı açalım. SolarFire. Evet. Yarın 24 Mart 2026 ve yarın saat 12 sularında Ay duyguları yöneten, bilinçaltını, otomatik robotumuzu yöneten Ay İkizler Burcu'nda olacak. Artı bir gezegende matematiksel olarak. Güneş Koç burcunda artı. Koç burcu ateş öncü bir burç. Aynen. Mars eksi bir burçta matematiksel olarak. Balık burcunda eksi. Merkür yine balık burcunda eksi. Uranüs eksi bir burçta Boğa'da. Venüs artı bir burçta Koç burcunda. Şimdi eksi 1, eksi 2, eksi 3. Bunun üstüne 3 tane eksi var. Artı 1, artı 2, artı 3. Jüpiter Yengeç burcunda eksi. Yarın eksi ile artı arasında gidip geleceğiz ama artı daha ön planda. Bunu daha da artıya çekmek tamamen sizin kendi eksi artınızı nerede taşıdığınıza bağlı. Savunmadaysanız eksi, ataktaysanız artı. Ay artıda İkizler Burcu'nda ve çok hızlı bir şekilde eksi ile artı arasında gidip gelecek. Çünkü değişken bir burç. Ve gün içerisinde göstereyim. Derecesi 19 derece 54 saniye. 19 derece 20 derece 21 derece saat öğlen 3'te 21:41 22 derece ve bu derece arttıkça etkisi de artıyor. İnanılmaz sosyal bir bağlantı olacak. Çünkü Ay ikizlerde çok canlı sosyal bağlantılar getirir. Ve Ay oradan Mars'a Balık burcunda çok sağlam bir kare açı yapıyor ve Ay düğümüne bizi iletişimle gelişim için zorlayacak. Ay hava elementi, Mars ise su elementi. Bir şeyleri yaparken olasılıklar bizi bir şeyleri üretmeye zorlayacak demek oluyor. Tatlı sert bir şekilde zorlayacak demek oluyor. Lakin yarın ayı olduğu gibi İkizler Burcu'nda kullanmamız gerekiyor. Çünkü inanılmaz pozitif ve tamamen matematiksel ve geometri çerçevesinde akan bir enerji bu. Çünkü İkizler Burcu'nun tipik özelliğidir bu. Şimdi bunu yarın ne şekilde kullanacağımızı bize tarot kartları söyleyecek. O matematiği bu matematikle birleştireceğiz şimdi. Güneş burcu ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlar. Sizin 2 numaralı eviniz Boğa, 3 numaralı eviniz İkizler. Yani düşündüklerinizi hayata aktarma, yakın çevreyle paylaşma ve hayata aktardıktan sonra bunu yaşam tarzını birleştirme evi. Yarın olacak olan matematik. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın koçlara yarın için? Oldukça sert, kaosvari,
bir akışın içinden geçiyorsunuz görünüyor. Ve bu mücadeleyi çok şiddetli bir mücadeleden yavaş yavaş eriyen bir mücadeleye doğru götüreceğini söylüyor. Ve yarın final kartı kılıçların üçlüsü diyor ki fikir ayrılıkları söz konusu olacak. Bu fikir ayrılıkları sizin mücadelenizi ne şekilde 3 numaralı evde, Koç sizin 1 numaralı ev, Güneş Koç'ta, siz yaşam alanınızda yakın çevrenizle beraber bir şeyleri yapmaya çalışırken büyük bir mücadelenin içerisinden geçeceksiniz de her kafadan bir fikir çıkacak. Bu aynı zamanda bir beyin fırtınası yaşayacağınız manasına gelir. Nereye? Plüton Kova transitine. Plüton Kova sizin 11 numaralı eviniz. Yani dışarıda yapılacaklar konusunda. Sizi bir üst aşamaya nasıl geçireceğine dair yarın çok sert kaos şeklinde ve fikir çatışmaları şeklinde bir ya fikir birliği ya da fikir ayrılıkları şeklinde bir gün yarın sizlere beklemekte sayın Güneş Burcu ve Yükselen Burcu Koçlar. Onu artıya mı eksiye mi gideceği tamamen sizin kişisel çabanız ve tercihinize bağlı. Mayday mayday. Ancak o aşamayı kat etmek zorundasınız. Orada matematiksel olarak yapacak hiçbir şey bulunmuyor. Done. Gelelim şimdi boğa burçlarına. Değerler eviniz. Bakalım değersel olarak yarın nelerin olacağı görünmekte sayın boğa burçları olarak. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın boğalara? Sayın boğalar bir süredir bir normal standartları var, bir de normal standartlarından onları çıkmaya zorlayan olasılıklar var. Aşıklar kartı öyle diyor. Zihni ilgilendirir. Aynı zamanda bedensel olarak birbirinize çok yakın bir çekim alan kişilerle diyalog halindesiniz. Ve bunun için yarın gardınızı almanız, mantıksal bir gard, mantıksal ve matematiksel bir gard aldığınız takdirde bu yolları çok güzel birleştirip, bütünleştirip ya da tamamen ayırabilirsiniz. Bu tamamen bu olayların sizin değerler evinize neler katacağına bağlı sayın boğalar. Orada tercih tamamen sizin. Ama bunu katmak zorundasınız. Ve o kırılma noktasını, değneklerin dokuzlusu, o kırılma noktasını yaşamak ve o kararları almak ve o kararları mantıksal ve matematiksel şekilde alıp ya o yan yolu bütünleştireceksiniz ya da koparacaksınız. Burada tercih tamamen size kalmış sayın Güneş Burcu ve Yükselen Burcu Boğa, ama bunu yapmak zorunda kalacaksınız. Net. Aynen. Gelelim ikizler burçlarına. Ay 1 numaralı evde. Bütün olasılıklar ortada. 12 numaralı eviniz boğa. Güneş ise 11 numaralı evinizde. Dışarıdan bir şeyler geliyor. Bunu yaşamsal alanda nasıl değerlendireceksin? Aynen. 11 numaralı ev balık, 9 numaralı ev kova. Plüton 9 numaralı evde. Bunu yaşam tarzını nasıl daha pozitif ve daha üst bir frekansa geçireceğin tamamen olasılıkları senin nasıl değerlendireceğine bağlı sayın ikizler burcu. Bunu göreceğiz şimdi. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın ikizlere? Sayın ikizler bir süredir bütün hünerlerinizi, bütün yeteneklerinizi gösterdiğiniz bir alandan geçiyorsunuz. Ve etrafınızdan da pek çok talep geliyor bu şekilde. 11 numaralı evde abi. Yani normal, dışarıda güneş orada. Bütün akış oradan geliyor. Hareket etmek zorundasınız ve hamleler yapmak zorundasınız. Ben bunların hiçbirini yapacağım ama elimdeki değerleri kaybetmek istemiyorum. Ben bundan korkuyorum. Bu korkuyla hareket ettiğin sürece zaten var olanı da bozarsın. Bu kaçınılmaz.
O korkuyu bir kenarda bırakacaksın sayın ikizler. O korkuyu bir kenarda bırakacaksın ve yepyeni bir aşamayı inşa etmeye başlayacaksın. Sayın Güneş Burcu ve Yükselen Burcu ikizler. Neden? Çünkü 9 numaralı evde Plüton diyor ki bu yaşamsal alanın sonu geldi. Sen yeni bir aşamaya geçmek zorundasın. Ve bunun için de risk almak zorundasın sayın ikizler. Aksi takdirde ben var olanı da parçalarım. Sen korkmaya devam edersen ve bu korkuyla inşa etmeye kalkarsan bütün ruhunu parçalarım. Aynen. Zaten sancılı bir süreçten geçeceksin. Yepyeni bir aşamaya geçtiğinden dolayı. Ama bu aşamaya geçerken o sancılar aşamayı geçtiğinden dolayı kaynaklanıyor. O aşamaya geçerken bir de kaybı ve bir de var elindeki değerleri kaybetme korkusu yaşarsan yeni değerlere asla ulaşamazsın. Onlar da parçalanır, onlar da gelmez sayın ikizler. Bu mantıkta ve matematikte ilerlemek zorundasın sayın Güneş Burcu ve Yükselen Burcu ikizler. Gelelim şimdi sayın yengeçler. Kariyer eviniz. Ay orada. Kariyer eviniz. Güneş nerede? 8 numaralı evde. Ay ikizler burcu. 10 numaralı evde ise 9 numaralı ev boğadır. 9 numaralı ev boğadır. 8 numaralı ev koçtur. Evren diyor ki matematiksel olarak bu algoritma, şu gördüğünüz algoritma diyor ki başkalarının kaynaklarına beraber aynen senin kaynaklarını birleştireceğiz. Achtung. 8 numaralı ev koçsa 7 numaralı ev balıktır. Tertemiz. Orası balıksa 6 numaralı ev kovadır. Plüton da orada. Senin yepyeni organizasyonlarla ve şu anda başkalarının kaynakları önümüzdeki 30 gün başkalarının kaynaklarından alacağın destekle beraber senin kariyerini tamamen baştan yapılandırıp başka bir aşamaya geçiş yaptıracağım. Bunu ister mutlak yaparsın, ister ben zorlatırım sayın yengeç. İstersen ben zorlatırım. İzle şimdi. Ya gönüllü yaparsın ya da ben bunu yapmak zorunda kalacağın olasılıkları önüne getiririm. Ama bunu getiririm, merak etme. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Diyor ki sayın yengeçlere, siz bir süredir bol bol ihanete uğradığınızı düşünüyorsunuz. Kılıçların onlusu. Bol bol ihanet. Acaba o ihanet mi yoksa sizin yepyeni aşamaya geçerken o aşamada yeni doğrularla yaşamak zorunda kalacaksınız. Var olan doğrularınızın burada mı kalması gerekiyor? Ve siz bunu görmüyorsunuz da o ihanetleri o yüzden mi yaşıyorsunuz? Yani düz mantığı abarttınız mı sayın yengeçler? Bu yüzden yaşıyor olabilir misiniz? Ki mutlak böyledir. Aynen. Çünkü 8 numaralı ev ölüm evi. Bazı fikirlerin ölmesi gerekiyor. Ve önümüzdeki süreç hem bunun analizini yapıp hem inşa etmeye ve yönetmeye devam etmek zorundasın. Ben ihanete uğradım diye durmak yok. Yasak. None. Aynen. None. Çünkü 6 numaralı evinde dev bir dönüşüm var. O dönüşüme alacak köklü kararlar ve otoriteyi kendinde bulmak zorundasın. Aksi takdirde Plüton bunu sana çok güzel öğretir ve mutlak bir matematikle önüne koyar. O zaman ne yapacaksın? Saf matematiksel gerçeklikle karşılaştığın an ne yapacaksın? Ben bilmiyordum mu diyeceksin. Öyle bir şey yok. Sen bunu biliyordun. Kabul etmek istemiyordun. Sorun orada. Doğrularınla oturmuyordu. Ve o doğrularında ısrar ettin. Yapacak bir şey yok. Ya öğreneceksin.
Gelelim şimdi aslan burçlarına. Ateşin sabit burçları pozitif olan aslan burçları. Matematiksel olarak artı. Alçalan kova. Plüton ciddi işler ve ciddi ilişkiler evinde seni kökten geçtiğimiz senenin başında böyle köklü bir şekilde dönüşüme doğru zorladı. Sen bu dönüşüme adapte oldun mu? Aynen. 8 numaralı evin balık, 9 numaralı evin koç. Şu anda güneş yeni hayat, Plüton'un öldürdüğü yeni alanı bir önceki alanı öldürüyor, yeni alana geçirttiriyor ve o alanı güneşle destekleyip oraya hayat gelmesini sağlıyor. Sen o hayatı görüyor musun? That is the question. Sen o hayatı görüyor musun? Çünkü 12 numaralı evin yengeç, 11 numaralı evin ikizler. Ay 11 numaralı evde. Yarın bol bol sosyalleşme ve dış kaynaklar. Onları iyi kullanıp güneşi inşa etmeye devam edip ciddi kırılma noktaları yaşamak zorundasın. Orada yapacak hiçbir şey yok. Aksi takdirde Plüton 7 numaralı evde sırf değiştirdiğini, yani bu külleri ayırmaz, bırakıverir orada. Yenisini inşa etmek yerine. Çünkü sen yoksun ortada. Sayın aslanlar. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ve her nereye gittiysen hiç merak etme. Plüton'un normal taşı, astrolojik taşı mıknatıstır. Her nereye gidip de neye tutunursan tutun seni Plüton o mıknatısla ta oradan oraya kadar çeker. Ve orada kurduğun hayatı paramparça eder. Hiç acımaz Plüton. Tıkır önüne kadar getirir. Çünkü Plüton böyle çalışıyor. 1 numaralı kart. Bir süredir sancılı bir süreç yaşıyorsunuz sayın aslanlar. Çünkü küllerinizden doğuyorsunuz. O acıyı o yüzden çekiyorsunuz. Ve şu aşamada o acıyı çekerken aynı zamanda zihinsel olarak neyi nereye koyacağınızı ve neyle ne yapacağınızı tasarlamanız gerekiyor yarın. Çünkü ay ikizlerde zihinle neleri daha fazla geliştirebilirim aşamasına gireceksiniz yarın. Ve alacağınız haberler sizi gelecek. Çünkü bir takım istekleriniz artık sona ermek zorunda. Çünkü siz ateşin sabit burcusunuz. Düz görüyorsunuz. Sabit. Ve bütün gerçekliği orası zannediyorsunuz. Ama değil. Ve bunu Plüton size öğretecek. Ve bunun içinde bayağı bir gelecek. O yüzden yarın zorlanmayacaksın ama gerileceksin ama durmak yok. Durursan gerginliğin daha da artar. Bu sefer fazla güdüsel hareket edersin. Çünkü senin yükselenin aslan. Bu sefer yapacağını da parçalarsın. Sen bilirsin. Ya köklü bir şekilde dönüşüme doğru gidersin. Plüton 7 numaralı evde, 8 numaralı ev balık, 9 numaralı ev koç. Güneş hazır sana yeni alanını açmışken, oraya bütün dopamini yüklüyorken, senin geçmişte ne işin var? Aynen. Gelelim şimdi Başak burçlarına. Sayın Başaklar, 12 numaralı ev, Aslan, 11 numaralı ev, Yengeç, 10 numaralı ev, İkizler. Yarın kariyer evinde çok güzel gelişimler var. Oraya artık tıkır tamamlayıp artık gelişme zamanı, yükselme zamanı. Plüton nerede sizin? Balık 7 numaralı ev, 6 numaralı ev. Bütün organizasyonunu artık gözle görünür şekilde dizayn edip onu oraya oturtup, çünkü artık organizasyon kuruldu. Plüton onu kurdu bir kere, yapacak bir şey yok. Onu oradan devam edip yükselteceksiniz sayın Başaklar. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Sayın Başaklar, bir süredir enerjiniz yetmiyormuş gibi görünüyor. Siz
şimdiye kadarki aşamada, geçmişten şimdiye kadarki olan aşamada o fazlalıkları attınız mı? O fazlalık kişileri sizin hayatınıza katkı yapmayan herkesi silkelediniz mi? Boşalttınız mı? Çünkü devam etmek istiyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Mayday mayday sayın Başaklar. Bunu yapmak zorundasın. Yoksa var olan şeyi de inşa edemezsin. 2 numaralı kart, yolun tamamen açık. Sen gereksizleri at yeter. Kıyamıyorum diyorsan kıyamadığın yanındaki kişi değildir. Kendi yoluna kıyamıyorsundur. Kendi yolunu inşa etmeye kıyamıyorsundur. Hak etmediğini düşünüyorsundur. Çünkü yanındakiler o yolu hak etmediğini düşündükleri için senin yanındalar. Vampir gibiler. Aynen. Ve senin yepyeni bir sayfayı başlatmaya ihtiyacın var. Oraya gideceksin. Ve o yollar açıkken o yola zarar veren herkesi oradan atmak zorundasın sayın Başak. 10 numaralı ev kariyer evin ve organizasyonlarınla orayı inşa ediyorsun. Hiçbir amipe, hiçbir zigota, hiçbir idiota orada yer yok. None. Gelelim terazi burçlarına. Güneş 7 numaralı evde ciddi işler ve ciddi ilişkiler, ciddi adım attığın her yeri yeşertiyor. Aynen. Ay nerede? 8 numaralı ev boğa, 9 numaralı ev ay. Yeni yaşam alanına bakıyorsun. Yarın iyi bak. Yeni yaşam alanında yürüyorsun. Mayday mayday. Orayı geliştiriyorsun. Plüton nerede? Koç 7 numaralı evse 6 numaralı ev balık, 5 numaralı ev kova. Yaratıcılığınla tamamen her şeyi şekillendirmek zorundasın sayın terazi. Gözünle şu anda benim canlandırdığım gibi canlandır ve yardır. Achtung! Sayın teraziler, 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. 1 numaralı kart der ki, bir süre önce köklü kararlar almışsınız. Resmen ipi çekmişsiniz, şalteri indirmişsiniz. Evren size buna zorlamış. Evet zorladı. Benim güneş burcum terazi. Türkiye'den kalktım, Montenegro'ya yerleştim. Yerleşmek zorunda kaldım. Yoksa tıkandı her şey. Aynen o köklü kararı aldım. 2. Kırılma noktasına gidiyorsun sayın terazi. Bak, kararı aldın, kararı almanla kırılma noktan aynı anda gerçekleşti. Evet, gerçekleşti benimkisi. Mayday, 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 mayday. Ve o kırılma noktasını geçtikten hemen sonra alacağın haberler bam! Etki yaratacak. Bu etkiyle beraber bu kararları neden aldığını, neden almak zorunda olduğunu ve neden iyi ki aldığını ve bu kırılma noktasını iyi ki yaşadığını anlayacaksın. Bunu yapmamış olan terazilere mayday mayday önemli duyurulur. Bu kararı almazsanız kendi hayatınızı çat orada parça pinçik olur. Gidersiniz ve her bir adımı daha da yorulmak için atarsınız. Daha da yorulursun ve o haberler hiç gelmez. Gecikir. Niye? Çünkü sen yapman gerekeni yapmadın. Ya bugün ve yarın bunları artık aşmak zorundasın terazi. O kararları alamayan teraziler almak zorundasınız. Done. Nokta. Gelelim şimdi akrep burçlarına. Sayın akrepler, alçalan ve boğa, ay 8 numaralı evde. Başkalarının kaynaklarına doğru çalışan otomatik robotunuz olacak. Achtung! Rakipler, düşman alanı ve başkalarının kaynakları. Aynen. Alçalan akrep olduğuna göre, alçalan boğa olduğuna göre 6 numaralı evde koç.
Güneş orada. Organizasyon alanında. Ne koyarsan koy yeşerir. 6 numaralı ev. 5 numaralı ev balık. 4 numaralı ev kova. Kökten her şeyi dönüştürüyor. Şu anda başkalarının kaynaklarına destek veriyor. Tertemiz bir şekilde. Ve 6 numaralı evde o başkalarının kaynaklarından aldığın her şeyi 6 numaralı evdeki organizasyonlara destek veriyor. Şu anda bu muhteşem üçlüyü yaşıyorsun. Sayın Akrep. Bakalım ne diyor yarın için? 8 numaralı evde neler gerçekleşecek? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Evet. Bir süredir satranç tahtası gibi hayatınızda oynuyor musunuz? Onu oraya koyacağım. Aha o öyle yaptı, o zaman ben de bunu böyle yapayım. O şöyle yaptı, ben de bunu şöyle yapayım. O öyle yaptı, ben de bunu böyle yapayım. Ve şu anda bu yaptığınız hamlelerin karşılığını almaya başlıyorsunuz. Mayday mayday. Başkalarının kaynaklarından onun karşılığını almaya başlayacaksınız. Ve bu aşamadan sonra zorunlu bir gidişat gerçekleşecek. Zorunlu bir gidişat. Önce zihinsel olarak ayrılacaksınız. Ya o hamleler tutmayacak, matematiksel olarak, ya o hamleler tutmayacak. Şu anda herkes taşlarını koydu. O hamleler tutmazsa oradan gitmek zorunda kalabilirsin Sayın Akrep. Bunu da o hesaba katmak zorundasın. O hamleyi yaptı, sen karşılığında başka bir şey yaptın. O hamleye bir şey yaptı, sen başka bir hamle yaptın. Ama Plüton'un 4 numaralı evde o hamle karşı tarafta tutmazsa sen 4 numaralı evini riske atamazsın. Riske atamazsın. Belki olur diye bekleyemezsin. Eğer çıkan sonuç eksi ise ve bu kılıçların altına ne demektir? Bir kaçış. Ya tutar ya gitmek zorunda kalırsın. Matematik bu. Ya tutar ya gitmek zorunda kalırsın. Sen şu anda son revaçları yaşıyorsun. Küllerinden doğduğun an orası sana hiç hitap etmiyorsa gitmek zorunda kalırsın Sayın Akrep. Sen şu anda eksiyle artıyı yaşıyorsun. Aynı yerde. Çünkü ay ikizlerde. Hızlı gelgitler var. Ve ay yengeç burcuna geçtiği zaman bunu artık yavaş yavaş idrak etmeye başlayacaksın. Oturmaya başlayacak. O oturduktan sonra kafanı kaldırıp bakıyorsun. Oldu mu? Oldu. Yardır. Aynen. Ya tamam ya devam aşaması şu anda. Gelelim şimdi yay burçlarına. Ay 7 numaralı evde. Ciddi işler ve ciddi ilişkiler evinde. Bakalım ne olacak? Çünkü sizin 2 numaralı eviniz Oğlak. 3 numaralı eviniz Kova. Zihinsel evi. Plüton orada. Orada bütün düşünce ve hayatı algılayış şeklini değiştirmeye çalışıyor senin. Aynen. 3 numaralı ev Kovaysa 4 numaralı ev Balıktır. Güneş 5 numaralı evinde. Bütün yaratıcılığını destekliyor ve senin bilinç seviyeni yükseltiyor. O bilinç seviyesine göre hareket etmek zorundasın. Çünkü Plüton'la Kova, Plüton'la Koç bunu birebir uyumlandırmaya çalışıyor. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Bir süredir evet, her şey senin yeteneklerine hitap ediyormuş ve senin sadece onları döktürmen gerekiyormuş. Sanatsal yönlerine doğru akmaya başlamış her şey. Senin oradan alıp onları inşa etmen gerekiyormuş kendi yeteneklerine güvenerek. Ve bunu kullanarak değerlerini arttırman gerekiyormuş Sayın Yay. Tam şu anda yaratıcılık evinde ve her şey. Değerlerini arttırma zamanı. Her şeyi bırakacaksın, değerlerini arttırmaya odaklanmak zorundasın Sayın Yay. Ve son kart, o değerlerini arttırdıktan sonra o değerlerin
başka noktaya taşıman gerekebilir. Ama bunu yıkıcı olarak değil, yapıcı olarak yapmak zorundasın. Bu yüzden şu anda o yapıcılığını, o öfkeni, o değerleri arttırmaya odakla. Ceketini alıp çıkmaya değil. Sırf iki kişi bir cümle kuruyor diye her şeyi, bütün yaptığını çöpe atmak zannetmiyorum matematiksel olarak işine geleceğini. Mantıklı olmak zorundasın ve matematiksel gerçekçi olmak zorundasın. Gölgelerin gücü adına sayın yay. O değerlerini arttır, o değerler sana lazım olacak. Achtung. Gelelim şimdi Oğlak burçlarına. Sayın Oğlaklar, Beyde alçalan yengeç, 6 numaralı ev ikizler. Yarın organizasyonlar evinde cümbüş var sayın ikizler. Ay orada. 2 numaralı ev kova, 3 numaralı ev balık, 4 numaralı ev koç. Güneş bütün enerjiyi matematiksel olarak güvenlik alanının ve kariyer evine verdi. 12 numaralı evin yay. Bir dakika orayı niye hesaplıyoruz? Plüton. Bak şimdi. Plüton 2 numaralı evinde. Kendi değerler evinde. Orayı yönetmeni istiyor. Ve şu anda diyor ki akış senin 4 numaralı evinde. Yani atacağın her adım zaten güvene doğru gidecek. Sen yönetmene baksana. Tertemiz bir şekilde. Zaten 6 numaralı evinde organizasyonlar hareketlenmeye başladı. Sen bunu matematiksel olarak kullansana sayın Oğlak. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Bir süredir aldığınız haberlerle beraber konfor alanınızı yükseltecek işlere çağrılıyorsunuz. Olaylara çağrılıyorsunuz. Ve o olaylar yükseldikçe siz o değerleri, Plüton'u ikinci evde tertemiz bir şekilde kullandıkça yepyeni aşamalara doğru gideceksiniz. Ve bunu önce resmiyete dökeceksiniz. Aynen. Ve ondan sonra yepyeni bir siz yaratacaksınız. Bir kendiniz yaratacaksınız. Onu yarattıktan sonra esneyerek yenilenmeye doğru gideceksin sayın Oğlak. Bunun için esnek davranmak zorundasın. Esnek davranıp o konfor alanına o değerleri katmak zorundasın. Duygusal olarak panik yapabilirsin. Ama bu yenilenmeni engellemiyor. Düz mantığı esnetmen gerekiyor. Esnettiğin derecede Plüton'u 2 numaralı evde kullanabilirsin. Aksi takdirde zaten yerinde sayacaksın. Ve yerinde sayman yasak. Nen. Çünkü Plüton önümüzdeki 16 sene 2 numaralı evinle bütün hayatını inşa edecek. Ve bunu yapmak zorundasın sayın Oğlak. Aynen. Ve yarın bunun için o esnekliği kabul etmek zorundasın. Sayın Oğlak. Gelelim sayın kovalara. Alçalan aslan. 6 numaralı ev yengeç. 5 numaralı ev ikizler. Yarın yaratıcılık, flörtler, yaratıcılığınla beraber yepyeni hobiler ve yepyeni alanlara giriş yapma zamanı. Güneş nerede? 2 numaralı ev balık, 3 numaralı ev koç. Yakın çevrende resmen bir canlanma var. O canlanmayı takip et ve yaratıcılığına tıkır tıkır geliştir sayın kova. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Diyor ki sayın kovaya, bir süredir olasılıkları değerlendiriyormuşsunuz. Bu mudur? Budur o. Bulduğun andan itibaren kırılma noktasını yaşayacaksın. Sen sadece şu anda deneme ve yanılma yapmak zorundasın. Ama bunu yapmak zorundasın. İstemiyorum diyemezsin. Düz, sabit sayın kova. İstemiyorum diyemezsin.
Denemek zorundasın. Deneyeceksin ki hayatının bir bölümü kapanacak. O bölüm kapanmak zorunda Sayın Kova. O bölüm kapanmak zorunda. O bölüm kapanıp kırılma noktasını yaşayıp bir sonraki aşamaya Plüton, Kova'nın seni götürmek. Bir numaralı evinde Plüton var. Seni oradan oraya taşıyacak tertemiz bir şekilde. Ve bunu istiyor musun diye sormayacak zaten. Matematiksel olarak bulunduğun yerde kalman imkansız. Kapanıyor orası. Yeni bölüm açılıyor. Ve o kırılma noktasını yaşayacaksın. O olasılıkları değerlendirmek zorundasın Sayın Kova ya. Done. Aynen. Done dediğin an ondan sonra çıtır 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 bak nasıl her şey ilerliyor gör. Gelelim Sayın Balık burçlarına. 7 numaralı ev Başak. 2 numaralı ev Koç. 3 numaralı ev Boğa. 4 numaralı ev İkizler. Yarın Sayın Balıklar güvenlik alanınızla ilgili olaylar, gelişim süreçlerini gözden geçireceksiniz. Neye istinaden? 2 numaralı evdeki değerler evine istinaden. Koç orada. Aynen. Ve Sayın Balıklar 12 numaralı evdeki Plüton bütün egosal dünyanızı yapılandırıyor. Sizden yeni bir siz yaratıyor. Ve o sizi 4 numaralı evinizle pekiştirecek. Ama 2 numaralı evdeki güneşi kullanırsan kullanmak zorundasın Sayın Balık. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Bakalım ne diyormuş. Diyor ki bir süredir siz de alternatif yollar deniyorsunuz görünüyor. Aynen. Bir sonraki aşamaya geçebilmek için ve bununla ilgili önümüzdeki süreç kişiler gelecek. Bunu denemek ister misin? Bunu da denemek ister misin? Bunu da denemek ister misin? Değerlerine katmak ister misin? Evet dediğin anda kendini bir kaosun içinde bulacaksın. O kaosa girmek zorundasın. Tertemiz bir şekilde. Çünkü önümüzdeki bir aylık süreç Güneş 2 numaralı evindeki değerlerini şekillendirecek. Yepyeni bir noktaya götürüp oradan yeni bir sen yaratacak. Ve bunun için de yarınki esnekliği ve alternatifleri kullanmak zorundasın Sayın Balık. Aksi takdirde 4 numaralı ev iptal edilirse ne olur biliyor musun? Astrolojideki en önemli evler. 1 numaralı ev, 4 numaralı ev, 7 numaralı ev, 10 numaralı ev. Ve 4 numaralı ev bunların merkezi. Orası giderse done. O yüzden yapmak zorundasın. Haberin olsun. Arkadaşlar ben Ozan Kurtbay. Şimdilik benden bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese arrivederci. Eyvallah.